Selam canlarım. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Biliyorum hepimiz iyi değiliz. Benim sesim çıkmıyor. Niye Melek Hanım videonuzun sesi az diyorlar? Öncelikle şunu bir dile getireyim. Çünkü arkadaşlar ben kendim şifacı olduğum için o kadar büyük sıkıntılar atlattık ki millet olarak. O kadar büyük bir sınavın içinden geçtik ki ve ben 2 hafta kendime gelemedim. Yatak döşek yattım. Biliyorum hepiniz böylediniz. Hepinizin sıkıntılarını teker teker hissettim. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bütün kalbimle bütün şifaları, bütün böyle güzellikleri, oradaki deprem bölgesindeki kardeşlerime, abilerime, ablalarıma hepsine e, şifa yolluyorum buradan. Ne desek, ne söylesek onların acılarını dindiremeyiz. Bunun da farkındayız, biliyoruz. Ama desteklerimizle, yardımlarımızla ve gücümüzle, iyi dileklerimizle her zaman ve her zaman yanlarındayız. Buradan dile getirmek istiyorum. Tekrardan büyük geçmiş olsun. Geride kalanlara Allah sabır versin, Allah güç versin ve yanınızdayız. Buradan bilmenizi istiyorum. Ve canlarım dünkü kısa bir açılım yapmıştım böyle. Çünkü çok istek olmuştu. Ben de bir açılım yapayım demiştim. Fakat şöyle bir durum var. Enerji işi bu. Yani insanın enerjisi olmadan, morali olmadan, isteği olmadan ben biliyorsunuz zaten yapmıyorum. Ama ne yazık ki bir yerden başlamamız gerekiyor. Bir yerden tutunmamız gerekiyor. Çünkü e, hayat devam ediyor. E, Ne yaşarsak yaşayalım hayat devam ediyor. Ve güçlü olmak zorundayız. Dayanıklı olmak zorundayız. Biliyorsunuz ki Allah bu sıkıntıları, dertleri dağa taşa vermiş, o bile taşıyamamış ki insanoğluyuz. Nasıl taşıyoruz? Çünkü tevekkül ediyoruz, sabırda kalıyoruz, şükür ediyoruz ve taşımaya çalışıyoruz. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. Her zaman şükürü ağzınızdan eksik etmeyin. Her zaman diyorum ve bakalım mı? Burada şöyle bir enerjiler var. Eril ve dişilleri konuşturacağım. Şimdi öncelikle arada bayağı bir burada hissettiğim bir soğuk bir enerji var. Bir kırgınlık olabilir, bir küslük olabilir veya bir geri çekilme olabilir. Öncelikle o enerjileri bir okuyacağım. Şimdi dişillerde tamamen kendisini kapatmış bir süreci var. Böyle bir kendisini bir geriye çekmiş. Erillerde kendi ne istediklerini daha çok biliyorlar ve kendilerini daha güçlü hissediyorlar. Çünkü siz geri çekildiğiniz için, enerjinizi çektiğiniz için eriller bu sefer sizin üzerinize düşme moduna girmişler. Fakat burada erillerin öyle bir farkındalığı olmuş ki ne için yaşıyorum, neden yaşıyorum ve ne yapmam gerekiyor diye böyle bir kendilerine sordukları bir süreçteler. Bu yaşanılan olaylar, bu yaşanılan felaketler onları bir kendilerine getirmiş. Bir korku girmiş içlerine. Siz zaten enerji olarak dişiller daha böyle farkındalığı olan, daha her şeyin nasıl ilerleyeceğini tahmin ettiğiniz için. Çünkü neden? Siz mantığınızla duygularınızı harmanlayarak ilerliyorsunuz. Fakat eriller daha sabit, daha böyle kendilerini, alanını esnetmeden, kendi alanlarını bozmadan ilerlemek istedikleri için tamamen bu çatışmalar bundan oluşmuş deniliyor bana. Enerjiler bu yönden ve aynı zamanda da burada öyle güzel bir şey hissediyorum ki bakın bir bağ var. Öyle bir bağ var ki kuvvetli bir bağ bu. Arada her şey olabilir. Her sorun olabilir. İlişkilerinizin içerisinde başka kişiler de dahil olmuş olabilir veya vardır da ama burada bir bağ var. Bu bağ siz isteseniz de, dişil istese de, eril istese de kopmayan bir bağ var. Güçlü bir bağ var. Bazen kızarak, bazen öfkeyle, bazen nefretle, bazen de böyle çatışmalarla bu daha çok sizi birbirinize bağladığını hissediyorum. Şimdi canlarım, aradaki enerjileri size anlattım. Geçelim, tamam mı beybilerim benim, canlarım benim. Sizleri çok seviyorum. İnanın ki bakalım. Dişil ne diyormuş bakalım sana Eril Bey?
Diyor ki ilahi adalet istiyorum. Artık adaletin benden yana olmasını istiyorum diyor. Dengeleri diyor ben eşitledim ama sen bu konuda bana yardım etmedin diyor. Yani bir kırgınlık söz konusu burada dişilcim. Biliyorum bu adalet istediği belki evlidir Eril Bey, boşanıp da sizin hayatınıza dahil olmasını istediği kişiler de olabilir ama burada bir adalet istiyor. Yani ben diyor özellikle terazi burcu olabilirsiniz adalet diyor. Ve bak ne diyor Eril sana, sen adalet isterken kılıncını çekmişken bu da diyor ki sana ölene kadar peşindeyim kızım diyor. Ölene kadar peşindeyim, bırakmam diyor. Sen bıraksan da ben bırakmam seni diyor. Aldım kabul ettim, aldım kabul ettim, şifa olsun şifa olsun şifa olsun. Bakalım şimdi dişiller ne diyormuş. Diyor ki gene adalet istiyorsunuz. Gene çok canınız yanmış. Ah canlarım benim. Çok kırılmışsınız. Çok üzülmüşsünüz. Özellikle ateş grubuysa hayatınızdaki size diyor ki burada tamam adaletsizliğe uğramışsınız, haksızlığa uğramışsınız. Fakat bu ateş elementi sizin canınızı çok yakmış. Belki de bu sizin patronunuz da olabilir. Ya da aynı iş yerinde çalışıyorsunuz. Geçmişten tanıdığınızda bir kişi olabilir. Acele etme hayatım diyor sana bak. Acele etme. Niye acele ediyorsun diyor. Acele edecek bir şey yok. Acele ettin de ne oldu? Tıkandı. Enerjiler tıkandı diyor. Bir dur. Stop diyor sana. Tamam mı? Bak diyor ki Eril ben başka hiçbir yere senin yanına yakıştığım gibi yakışamam diyor. Ah canım benim. Sığınacağım tek yer var o da sensin diyor. Çünkü sen biliyorsun ki ben ne çok prensim ne de şövalyeyim diyor. Ben imparatorum diyor. Bak adam kendi söylüyor ve seni çok seviyorum diyor Katina'yla. Benim bütün sevgim, aşkım, kalbim, tutkum sana. Ne olursa arada olsun bunu bilmen gerekiyor diyor ve biliyorsun da diyor. Bakın dişiler bir sanatla uğraşabilir, müzikle uğraşabilir, sporla uğraşabilir, başka sporlarla uğraşabilir ve bu size iyi geliyor. Bunu yapmaya devam edin diyor fakat biraz daha sizden sabır istiyorum. Canlarım benim çok az daha sabır edin diyor. Sakın ama sakın diyor yanlış yapmayın diyor burada. Eğer ki bir yanlış yaparsanız diyor bu yanlış şöyle bir durum. Yani eğer ki diyor hayatınıza başka birini dahil ederseniz bir flörtleşmeniz olabilir. Çünkü bazılarınızda görüyorum böyle. Bu konuyla alakalı size diyor ki zarar görecek kişi siz olursunuz diyor. Acele etmeyin. İlk önce bir enerjilerinizi bir dengeleyin diyor size. Eriller diyor ki ben diyor tutku, aşk, sevgi ve sana diyor öyle bir diyor doyamama isteğim var ki içimde doyamıyorum diyor. Ben sana diyor gün geçtikçe diyor bunlar çoğalıyor diyor. Ve ben sana adım atacağım diyor. Yani benim sana adım atmakla alakalı bir sıkıntım yok diyor. Ben kendi hayatımı sağlama almam gerekiyor diyor. Yani bizim ilişkimiz bir kale gibi sağlam olsun ki bunu yapmak için de diyor bana maddiyat lazım ve aynı zamanda da böyle zihnimin diyor temiz olması lazım, ferah olması lazım ki bizim ilişkimiz daha çok sağlamlaşsın diyor. Benden yana hiçbir sıkıntı yok kardeşim diyor. Ben diyor kale gibi sağlamım diyor. Bak ben sağlamım diyor. Ben neyi istediğimi, neyi istemediğimi çok iyi biliyorum diyor. Ama sana karşı olan güvenim yok benim diyor. Çünkü sen bana çok ağır konuştun ve ne yapacağını kestiremiyorum artık diyor. Dişil diyor sana. Ve bakın çoğunuzun da çocukları olabilir 2 tane ve diyorsunuz ki benim zamanımdan çalınmasını istemiyorum artık ve bu zamana kadar dayandım ve ben sana bir zaman verdim. Bu zamanı iyiye kullanamadığın için de ne yazık ki ben senin için çok kendimden, hayatımdan ve çocuklarımdan fedakarlık ederek senin hayatına dahil oldum. Artık bunu yapmayacağım diyen dişiller var. Ve erillere geldiği zaman ben diyor hissediyorum diyor. Şimdi bazı erillerin de hisleri o kadar kuvvetli ki şimdi bu hisleri kuvvetli olanlar Akrep Burcu aynı zamanda Yengeç Burcu da olabilir. Çok hisleri kuvvetli. Yani hem kuvvetli hem de neyi nereden yapacağını çok iyi biliyor. Çok zekiler. Ve şunu söylüyor. Sen beni istediğin kadar kızım hayatından süpür at diyor. Veya ben seni istediğim kadar çıkartayım. Bizim işimiz kadersel diyor. Yani bizim kadersel bir bağımız var diyor. Ben seni diyor bunca zaman diyor bu durumların içerisinde yaşattığım sıkıntılar
Tamam mı? İlişkimizin olgunlaşması ve ilişkimizin tamamlanması için oldu diyor. Ben bunun farkındayım diyor. Şimdi burada ikiz ruh alevi çok enerjisi var bir kere. Onu söyleyeyim. Özellikle su grubuysanız dişiller ve tutkunuz çok diyor. Acayip bir tutku var işinizde diyor ama bunu diyor geri çekiyorsunuz. Yani gizliyorsunuz diyor. Şimdi erillerden gelecek çok güzel hareketler olacak diyor. Yani bunlar sözle değil arkadaşlar. Bakın bana. Yani bunlar icraatla gelecek böyle yardıra yardıra ve artık kararını vermesi gerektiğini biliyor. Yani bu baharda artık kararımı vermem gerekiyor. Bu da nedir? Nisan, Mart, Nisan aylarında diyor. Ben diyor gerekli ne yapılması gerekiyorsa bunları yapacağım diyor. Ben bunları planladım. Bana inan, bana güven diyor. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Şifa olsun, şifa olsun, şifa olsun diyorum. Şimdi bakalım, devam edelim. Dişil diyor ki ben sessizliği seçtim diyor. Çünkü sessiz olursam bana karşı sevgini görürüm, bana karşı olan tutkunu görürüm ve bana ne kadar değer verdiğini görürüm diyor bazı dişiller. Aynı zamanda da sizin pişmanlıkla onlara gelmesini istiyor Eril Bey. Diyor ki yani pişman olsun bana gelsin, benim değerimi bana versin diyor. Evet. Eril de diyor ki bak çok alkol alıyorum diyor veya başka. Yani aldığı bir durumlar var bunun, onu size söyleyeyim. Ve güçsüzüm diyor sen yokken diyor. Ben bu yola ister isteyeyim ister istemeyeyim gideceğim diyor. Bak buraya gitmek zorundayım diyor. Çünkü neden? Buraya gittiğim zaman buradaki olayları dönüşüm benim düzeltmek için oldu diyor. Fakat diyor ben buradaki hane içerisindeki olayları aileyle olabilir, eşle olabilir düzeltemedim diyor. Tekrar gücümü kaybettim ve kendimi diyor bağımlılıklara vurdum diyor ben diyor. Onun için kafamı beynimi uyuşturup diyor kendimi diyor dinlenmeye çekiyorum. Eğer diyor kendimi uyuşturmazsam diyor tamam mı benim diyor zihnim durmuyor, beynim durmuyor diyor. Sürekli düşünüyorum diyor. Ve dişil diyor ki bakın şimdi bazı dişillerde şöyle bir durum var tamam mı? Karmik partnerim mi bu benim? Kadersel bir partnerim mi? Yani dua ediyorsunuz diyorsunuz ki yani bu ne diyorsunuz benim bu durumu içerisinden çıkamadığım durum ne? Şimdi ben her zaman ne diyorum size söz mühürdür arkadaş. Sen ne konuşursan neyi söylersen onu yaşarsın. Onun için ağzımızdan çıkanların ne konuştuğumuzun, hangi kelimeleri telaffuz ettiğimizin çok çok dikkatine varalım. Çünkü diyor ki geçmişte çok konuşmuşsunuz. Çok çok bazı şeyleri yargılamışsınız. Şu anda yaşadığın dişil durumlar bunlar diyor. Dua et, iyi niyetli ol diyor ve diyor ne istediğini bil diyor. Ama burada sana diyor ki çok şükür etmen gerekiyor, çok dua etmen gerekiyor. Şimdi bazılarınıza bunu veriyor. Bu dua etmeniz, şükür etmeniz sizi aydınlığa çıkartacak diyor. Şimdi eriller kuvvetleniyor. Bakın acayip bir kuvvetlenme oluyor diyor. Özellikle su grubuysa diyor maddi olarak diyor çok güzel paralar ellerine geliyor diyor. İş kurmak isteyenler var diyor burada diyor. İşini büyütmek isteyenler var. Veya kendi işlerinden bir üst boyuta geçmek isteyenler var diyor. Hepsi diyor ellerine gelecek olacak ve kendilerini maddi olarak diyor daha güçlü, daha kendilerine güvenerek diyor hayata devam etmek istedikleri için bu fırsatlar ayaklarına gelecek diyor. Evet, dişiller diyor ki bereketli bir sürece gireceksiniz diyor. Bakın siz de maddi olarak diyor güçleneceksiniz diyor. Size diyor aileden veya pardon biliyorsunuz ki sizin enerjileriniz benim boğazımda düğümleniyor. Şimdi maddi olarak sıkıntılar çekmiş dişiller var burada. Ama diyor ki aileden gelen miras olabilir, bir ev satışı olabilir. Bazı diyor gelişler gözüküyor size ve siz de güçleneceksiniz. Çünkü bu zamana kadar her şeyi kendi çabanız ve tırnaklarınızla yapmışsınız zaten diyor ve daha da güçleneceksiniz. Şimdi sizin kıymetinizi biliyor eriller. Ben öncelikle onu söyleyeyim. Ben diyor sen benim için diyor bir elmassın
taşsın diyor. Yani bir elmassın diyor. Ben diyor niye rahatım biliyor musun diyor. Niye böyle çaba göstermiyormuşum gibi geliyor sana diyor. Çünkü diyor ben her şeyin zamanını, vaktini hesapladım diyor. Senin de ben de değil. Pardon da diyor. Senin istemenle de değil. Ben diyor isteyince yapacağım. Ben isteyince geleceğim. Ve bakın buradaki eriller, tamam mı? Ben size şunu bir anlatayım. Temiz yüzlü, kimin enerjim tutuyor bilmiyorum ama tamam mı? Giyimi, kuşamı seven, gösterişi seven, aynı zamanda da kendi doğruları, kendi yanlışları hepsini böyle benim doğrum, benim yanlışım diyen kararlı biri olan gözüküyor. Kararlı, yani ne istediğini bilen birisi var burada. Aynı zamanda da bakın bu kişilerin isimlerinde A harfi var, H harfi çıkmış, K harfi var, S harfi var. Ondan sonracımına aynı zamanda bakıyorum M harfi var. Bana verilen bunlar. Fakat burada diyor ki bu kişi sizin düşündüğünüzden hem daha güçlü hem de daha fazla sevgi ve merhamet duygusu olan kişi deniliyor. Şimdi çok sıkıntılıyım kalbimde diyor. Abanoz en büyük üzüntüdür. Tamam mı? En büyük sıkıntıdır ve mutsuzum diyor. Bana ne sunulursa sunulsun ben görmüyorum bunları. İstemiyorum diyor. Ve ilişkiyle alakalı üstünü örttüğüm durumları diyor. Ben kendim istediğim zaman açacağım ve ben kendim istediğim zaman. Sen zannetme ki ben seninle şu yaşanan süreçlerde, şu sıkıntılarda diyor mutluyum, vur patlasın, çal oynasın yaşıyorum. Hayır diyor. Ben onu öyle yansa etsem de değilim diyor. İç dünyamda diyor tamamen kendimi diyor yargıladığım ve sorguladığım bir süreçteyim diyor. Bana inan hayatım diyor. Bana güven diyor. Evet, güven problemi olmadığını biliyorum dişiller ama Denyocuk diyor ki eril, bana inan, bana güven. Ben çözeceğim diyorsam çözeceğim diyor. Peki, aldık, kabul ettik. Şimdi bazı dişiller negatif enerjiler yaptırmış erillere, tamam mı? Yaptırmış ve yaptırdığınız şeylerin de diyor dönüşünü alamamışsınız. Gene olmamış, gene olmamış diyor ve başaramamışsınız diyor. Şimdi bu negatif enerji yapılan dişiller, şimdi herkes için değil ama kiminle enerjim tutuyorsam, diyor ki yaptırdığınız şeyler diyor yanlış diyor. Sizin diyor eğer diyor bir şeyler yapmak istiyorsanız ilişkinizi şifalandırın. Allah'tan isteyin ne isterseniz diyor. Böyle işlerle uğraşırsanız ilişkileriniz tamamen terse döner diyor. Negatif yapılan her şey sizin ayağınıza dolanır diyor. Ve diyor zaten bu kişinin, bazı erillerin hayatında o kadar negatif üzerinde enerjiler var ki bu aileden yapılan, eşlerden yapılan, işte çevreden yapılan ve bir de buna dahil siz dahil olursanız diyor bu diyor ilişki tamamen karma şey, böyle Arap saçı gibi olur diyor. Onun için diyor size ilk önce diyor güzel niyetlerle, güzel diyor temiz niyetlerle, iyi niyetlerle yaklaşın diyor size. Ve bakın ben seni diyor saf ve temiz sevdim diyor ve bana diyor ne yapıldıysa diyor ben bunun farkındayım diyor. Bu negatif enerjilerin farkındayım. Ben mutlu olamıyorum diyor. Neyi elime atsam diyor elimde kalıyor diyor eril. Yani ben bunun farkındayım. Bana bir şey yaptırdıklarının farkındayım diyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Ve dişil çok mutlu olacağın bir sürece gireceksin diyor. Ve bütün her şey ayağına gelecek dönüşüm zamanı diyor. Bu dönüşümü kabul et hayatım. Tamam mı dişilcim? Bu dönüşümü kabul etmediğin için bütün yollar kapanıyor. Değişimi kabul edersen diyor her şey çok güzel olacak diyor. Bakın özellikle su grubu eriller, yeni başlangıçlar diyor. Ve kime diyor tutkun varsa, kime sevgin varsa ona bir adım atacaksın ve olayı tekrar başlatan sen olacaksın diyor. Ve bakın haberleşmeler yolda, boşluğa düşmeyin diyor. Ama şunu da yapmayın diyor dişil diyor. Senin bir alanın var, kutsal bir alanın var. O alana gerektiği kadar erili al diyor. Senin önceliğin diyor kendi yaşantın, eşin, çocukların ve sen olursan diyor daha kıymetli, daha güzel olacak her şey diyor. Ve eril diyor ki ben diyor enerjimi dengeli artık diyor istiyorum. Sevgiyi, aşkı, ilişkiyi dengeli istiyorum diyor. Denge olmayınca diyor olmuyor diyor. Bu ilişkinin içerisinde ben entrika istemiyorum diyor dişili.
Entrika istemiyorum kardeşim diyor. Onun için diyor bizim ilişkimiz bıçak sırtına geliyor zaten diyor. Neden diyor? Entrika çeviriyorsun diyor. Bu entrikaları diyor ben hissettiğim zaman diyor tamamen diyor geri çekiliyorum diyor. Şimdi dişil diyor ki artık diyor ne olacaksa olsun ben bu durumlardan arınıp tamam mı? Artık diyor hayatıma devam etmek istiyorum diyenler de var. Çünkü artık ben seni hissedemiyorum. Senin ne düşündüğünü de hissedemiyorum. Duygularını da hissedemiyorum diyor. Ve hissetmediğim bir yerde de kalmak istemiyorum diyen dişiller de var. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi dişile diyor ki engeller kalkacak. Niye engelliyorsun sen? Sen çocuk musun? Neden sen sevdiğin adamı engelliyorsun? Engelleme orada dursun yani o sana gelip de alo wie geht's dir? Hallo demesini istiyorsun ama gene de o engeli koyuyorsun. Yapma bunu. Yapma. Çocuk musun sen? Engelleme diyor. Ve engellemeyince diyor daha mutlu olacaksın. Daha diyor kendini rahat hissedeceksin diyor sana. Ve dışarıya çık. Eve kendini iyice kapamışsın bunalıyorsun diyor. Biraz diyor dışarıya çık, rahatla, bir temiz hava al, doğalla zaman geçir diyor sana. Eril ne diyor bakalım? Diyor ki sen de bir toprakla diyor. Toprakla kendini diyor. Sana çok iyi gelecek diyor. Yalan söylemekten vazgeç artık diyor. Bak senin de yalanların var. Sen de ufak tefek yalanlar söylüyorsun ilişkiyi toplamak için ama yanlış yapıyorsun diyor. Yalanların ortaya çıktığı zaman da diyor olmuyor işte. Böyle sıkıntı yaşıyorsun diyor. Sana diyor ki bak her şeyi dört dörtlük yapacağım diyor Eril. Her şeyi dört dörtlük yapacağım. Ben bu ilişkiyi bu bıçak sırtına getirdiysem ben de toparlayacağım diyor. Çok güzel. Aldım kabul ettim. Şifa olsun, şifa olsun, şifa olsun diyorum ve şimdi ve birbirinizle bir konuşmanızı istiyorum. Bir bakalım, bir son bir kez böyle bir şeyler kaldı sanki. Benim içime öyle geliyor. Yani bir şeyler demek istiyorsunuz birbirinize ama hangi kartlar beni çekiyor onu şey yapamadım, seçemedim yani. Şunları alayım ya. Bakalım. Birbirinize bir deyin bakalım. Ne diyorsun Eril'cim? Hadi bakalım. Söyle bakalım dişine. Diyor ki hesaplaşacağız seninle diyor. O gezdiğin, giydiğin storylerin hepsinin sana teker teker hesabını soracağım diyor. Ve tekrardan benimle başlayacaksın. Kusura bakma diyor. Ve her şey çok güzel olacak diyor. Biz böyle düştükse kalkarız kardeş diyor sana bak. Tamam ben senin için uygun bir erilim diyor. Benden başka kimsenin olamazsın diyor. Buraya da mühürü vurdum diyor sana. Peki dişin ne diyor? Diyor ki hadi bakalım değiş dönüş de görelim diyor. Hadi görelim bakalım diyor. Bana bir teklifle gelmedikçe seni kabul etmem şekerim diyor. Bu teklif evlilik olabilir veya kendi nerede olduğumu, hangi sırada olduğumu, senin için ne kadar önemli olduğumu görmem gerekiyor. Haberleşmeler yolda bu ayın sonuna kadar ve söz veriyorum sana maske takmayacağım. Eskileri karıştırmayacağım ve uzlaşacağız. Seninle anlaşacağız ve egodan ve gurur yapmaktan uzak duracağım diyor sana. Aksiyonlar teker teker geliyor. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Çok güzel çıktı. Sizleri çok seviyorum. Beğenmeyi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Instagram'a da çıkın gelin. Aynı zamanda da canlarım takip etmeye devam edin. Videolar sık sık gelecek. Haydi bakalım görüşmek üzere diyorum. Tschüss.